Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha sizlerleyiz. Bugün Pamukkale gezisi yapacağız. İzmir'den %90'la yola çıktık. Pamukkale'ye yaklaşık %10 gibi bir şarjla ulaşacağız. Pamukkale gezisi yapacağız. Pamukkale travertenlerini gezeceğiz. Gece müzeciliğini sizlerle birlikte deneyimlemiş olacağız. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye'de bazı noktalarda geze müzeciliği aktif oldu. Bazıları işte mesela Efes Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri. Efes için bazı günler var. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri olmak üzere yapılabiliyor. Pamukkale travertenlerini ise her gün deneyimleme şansınız olabiliyor. Saat 7'de açılıyor gece müzeciliği. Saat 23'e kadar içeride kalabiliyorsunuz. Sadece biz 7 gibi girmek ve 10 gibi tekrardan yola çıkmayı düşünüyoruz. Yani yaklaşık olarak birkaç saat içeride gezinmeyi düşünüyoruz. Gece müzeciliğini sizlerle birlikte deneyimlemek istiyoruz. Şu an Haziran ayında olduğumuz için gündüz gezmek çok sıcak olduğu için mutlu etmiyor. O yüzden biz bu şekilde gece gezmelerine yönelmeye başladık. Tabii 6 yaşında bir oğlumuz da var. Onun için de kendimiz için de biraz daha güneş battıktan sonra gezebileceğimiz yerler bizi daha çok mutlu ediyor açıkçası. Sizinle de bu tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Neler gördük, ne yaptık, tarihi bilgiler vererek. Pamukkale travertenlerini ve özellikle ki orada Hierapolis kentini daha önce deneyimlemiş olanlar olabilir. Normal şartlarda gündüzleri özellikle yaz aylarında çok sıcak oluyor. Gezinmesi gerçekten zor olabiliyor. O yüzden gece müzeciliğini açmaları gerçekten çok güzel ve özellikle çok güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Tarihi yerleri şu anın teknolojisiyle gezmek açıkçası, yani bir ışık şöleniyle gezmek çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Sizlerle birlikte bunu deneyimlemek çok daha harika olacak. Yolculuğumuz İzmir'den başladı. Şu anda otoyola çıktık. Denizli'ye doğru yol alıyoruz. Yaklaşık olarak 200 kilometre kadar bir yol yapacağız. Daha sonrasında Pamukkale travertenlerine geçiş yapacağız. Yolla ilgili olarak birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yolda çok fazla radar vardı. Haricinde de otoyolda özellikle Aydın'dan Denizli'ye gelirkenki otoyolda çok fazla hız düşürme levhaları vardı. 120'ye bir anda aniden düşüp 2-3 kilometre boyunca 120'de gidip daha sonra 1 kilometre sonra tekrardan 140'a çıkabilme ihtimalimiz vardı ve daha sonra 1 kilometre gittikten sonra tekrar 120'ye düşüyor. Dolayısıyla yani neredeyse 140'la gidebilme ihtimaliniz yok gibi bir şey. O nedenle açıkçası birazcık bu sefer sıkıntı yaşadım. Daha önceden birkaç kere gelmiştim. Bu kadar çok fazla hız düşürmek için levhalar yoktu. Belki şu anda yol yapım çalışmaları falan vardır ki yolda birkaç taneden fazla yol yapım çalışması vardı. Hatta bazen diğer şeritlere falan geçmek durumunda kalıyorduk. Ondan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Bununla beraber yani hızımızı 120'nin üzerine çok fazla çıkartamadık. Çünkü mümkün de değil açıkçası. Yani 20 levhası bittiği anda en fazla 2 kilometre olsun. Siz 140'a çıkmanıza imkan sağlıyordu. Bunu da videoda zaten görebilirsiniz. Evet, şimdi şarjımız %99 oldu. Şarjımız bitmek üzere. Şöyle size göstereyim. 11 kW'la son şarj oluyor. %99. Şarjdan çıkartacağım birazdan. Zaten yemeğimizi de yedik diyebilirim. Yaklaşık olarak 40 dakika sürdü. Otoyol ücretimiz 400 lira tuttu. Şarj ücretimiz de 492 TL tuttu. Yoldan ilk çıkışımızda evde şarjımız vardı. %90'la çıktık ama yaklaşık olarak 250 TL kadar bir de şarjımız var. 250 liradan alsak 500 lirada buradan desek 750 liralık bir yol masrafı, yakıt masrafımız var. 400 lirada otoyol masrafımız var. Bu şu anda aldığımız şarj geri dönmemiz için de yeterli. Dolayısıyla sadece yakıt masrafımız 750 TL aşağı yukarı tutacak.
Otoyol masraflarımız da toplamda 800 TL tutacak. Yani 1550 TL'ye Pamukkale'ye gelip gidebiliyorsunuz İzmir'den. Tesla ile yolculuğumuzun ardından şimdi Denizli'nin, hatta antik dünyanın en gizemli, en kibirli ve en zengin kentine ayak basıyoruz. Laodikeya. Burası sıradan bir antik kent değil. Dönemin New York'u ya da Londra'sı diyebileceğimiz devasa bir finans merkezi. Öyle bir zenginlikten bahsediyorum ki milattan sonra 60 yılında yaşanan o büyük depremle şehir yerle bir olduğunda koca Roma İmparatorluğu buraya yardım parası göndermek istiyor ama Laodikeyalılar o kadar gururlu ve zengin ki bizim sizin paranıza ihtiyacımız yok. Kendi şehrimizi kendi cebimizden kurarız diyerek Roma'yı geri çeviriyorlar. İşte şimdi o muazzam servetin izlerini taşıyan caddelerde yürüyeceğiz. Kentin ana caddesinde yürürken gözünüzü bu mermer işçiliklerden alamıyorsunuz. Özellikle üzerindeki spiral hatlarla dikkat çeken burmalı sütunlar kentin lüksünün birer kanıtı. Peki bu devasa servet nereden geliyordu? Cevap tekstilden. Bu topraklarda antik dönemde genetiği özel olarak korunan, kuzgun siyahı renginde yün veren çok özel koyunlar yetiştiriliyordu. Bu yünden üretilen siyah kumaşlar o kadar yumuşak ve parlaktı ki Roma'daki imparatorlar ve senatörler sadece bu kıyafetleri giyebilmek için adeta sıraya girerdi. Şimdi kentin en can alıcı noktalarından birindeyiz. Laodikeya Kilisesi. Hristiyanlık dünyası için burası kutsal çünkü İncil'de adı geçen ilk 7 kiliseden biridir. İçerideki muazzam zemin mozaikleri ve devasa vaftiz havuzu o dönemin inanç ihtişamını gösteriyor. Ancak buranın çok ilginç bir skandalı var. İncil'in vahiy bölümünde bu kiliseye çok sert bir azarlama mektubu yazılmıştır. Ve aynen şu söylenir. Siz ne soğuksunuz ne de sıcak, ılıksınız. Bu yüzden sizi ağzımdan kusacağım. Bu ağır hakaret aslında kentin su sistemiyle ilgili bir metafor. Yani başındaki Hierapolis'ten gelen şifalı sıcak su, şehre ulaşana kadar borularda ılık, kireçli ve pis kokulu bir hale gelirdi. İncil'deki yazar da kentin inancını halkın nefret ettiği bu ılık suya benzeterek laf sokmuştu. Kilisenin orta bölümündeki naos taban döşemesi opus sectil tekniğiyle yapılmış. Yani mozaik gibi küçük kare taşlar değil, büyük mermer blokların özel olarak kesilip yapboz gibi birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Bu o dönem sadece çok elit ve zengin yapılarda kullanılan bir krallık imparatorluk tasarımıdır. Milattan sonra 4. yüzyılın başlarında Hristiyanlık serbest bırakılır bırakılmaz, milattan sonra 313. yıllarda yapılmış Anadolu'nun en eski ve en bozulmamış kiliselerinden biridir. Kentte gezerken özellikle de bu devasa kilise yapısının hemen yanı başında antik dönemin en ilginç kamusal alanlarından biri, yani bir latrina bulunuyor. Bizim dille söylemek gerekirse genel tuvalet. Bugün bize çok tuhaf gelse de Romalılar burada yan yana hiçbir paravan olmadan oturur, işlerini yaparken bir yandan da memleket kurtarır, dedikodu yaparlardı. Ayaklarının altında sürekli temiz su akar, mermerin arkasındaki devasa kanalizasyon sistemi sayesinde içerisi tertemiz kalırdı. Peki temizliği nasıl yapıyorlardı dersiniz? Ucuna deniz süngeri bağlanmış ortak sopalarla.
Antik dünyada bir kente tiyatro olması normaldir. Ama Laodikea'da tam 2 tane var. Şu an gün batımı manzarasına karşı kurulan 15.000 kişilik Batı tiyatrosundayız. Arkada gördüğümüz hummalı restorasyon çalışmaları kentin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Akşam güneşinin bu asırlık taşlara vurduğu anlarda buralarda oturup yüzyıllar öncesinde yapılan tiyatroları ve gladyatör dövüşlerini hayal etmek gerçekten büyüleyici. Laodikea tiyatrolarında öyle elini kolunu sallayan istediği yere oturamıyordu. Basamaklardaki mermerlere dikkatli bakarsanız üzerlerinde yazılar görürsünüz. Romalılar kimin nereye oturacağını, hangi zengin ailenin veya meslek grubunun hangi sırada olacağını taşa kazımışlardı. Yani günümüzün kombine bilet ve numarasız koltuk sistemi binlerce yıl önce burada zaten tıkır tıkır işliyordu. Burası sadece tiyatro oyunlarının sergilendiği sanatsal bir alan değildi. Aynı zamanda bölgenin en kanlı gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapıyordu. Düşünün, buradaki kazılarda antik dönemin gladyatör dövüşü organizatörlerinin isimleri ve hangi gladyatörün hangi gün sahneye çıkacağını gösteren ilanlar, yazıtlar bulundu. Şehrin zenginleri bu dik merdivenlerde heyecanla dövüşleri izliyordu. Güneşin altındaki bu devasa taş yapıda Romalılar konforlarından ödün vermemişler. Yazın o kavurucu sıcağında seyirciler güneşten kavrulmasın diye tiyatronun tepesine devasa halatlarla yelken kumaşları gerilip geçici bir çatı yapılıyordu. Mühendislik ve konfor had safhadaydı. Laodikea'nın 1000 yıllık taşlar arasında yürürken buraların asıl ev sahiplerinden biriyle karşılaştık. Muhtemelen bizden daha sakin, daha bilge ve kesinlikle acelesi yok. Adım adım tarihi geziyor. Biz de tempoyu biraz düşürüp onun ritmine ayak uydurduk. Evet, bir tane de kaplumbağa buldum. Evet. Merhaba kaplumbağa. Aha, Çok kafa sallıyor. tatlı. Bak selam veriyor bize. Korktu mu acaba? Al burayı. Kentin suyla imtihanı sadece İncil'e konu olmamış, dünyaya ilk su yasasını da kazandırmış. Karşımızda duran bu görkemli yapı Karakalla Çeşmesi ve hemen merkezdeki heykel ise ünlü Roma İmparatoru Trajan'a ait. Kilometrelerce uzaktaki dağlardan borularla gelen su bu anıtsal çeşmelerden şehre dağıtılırdı. Su o kadar kıymetliydi ki buradaki devasa mermer bloklara kazınan yasaya göre suyu kirleten, borulara zarar veren veya izinsiz evine su hattı çekenlerin tüm mal varlığına el konulur, çok ağır cezalar verilirdi. Laodikea'nın bu akıl almaz zenginliği su yasalarını ve meşhur kilisesini de geride bırakıyoruz. Şimdi rotamızı bu kentin ılık suyunun kaynağı olan bembeyaz travertenlerin hemen arkasında kurulmuş o şifa şehrini çeviriyoruz. İstikamet Hierapolis. Ve işte Pamukkale gezimizin en heyecanlı durağına, Hierapolis antik kentine geldik. Biz kente kuzey kapısından giriş yapmayı tercih ettik. Neden dersiniz? Kapıdan girer girmez sizi antik dünyanın en büyük mezarlık alanlarından biri olan nekropol karşılıyor. Binlerce yıllık lahitlerin ve anıt mezarlığın arasından geçmek gerçekten büyüleyici bir atmosfer. Eğer akşam saat 19'dan önce içeriye giriş yaparsanız herhangi bir ekstra ücret ödemeden direkt müze kartınızla pürüzsüz şekilde geçebiliyorsunuz. Saat 19'dan sonra ise buralarda gece müzeciliği başladığı için sistem değişiyor. O yüzden saati iyi ayarlamak şart. Kuzey kapısından ana merkeze, yani o meşhur antik havuzun olduğu bölgeye yürümek biraz mesafeli. Biz de yorulmamak ve vakit kazanmak için müze içindeki ring aracını kullandık. Bu araçlar içinde kişi başı 40 TL gibi oldukça makul bir ücret ödemeniz gerekiyor. Şimdi arkamıza yaslanıp tarihin içinden geçerek Kleopatra'nın yüzdüğü o meşhur havuza doğru ilerliyoruz.
Şimdi de Hierapolis'in o dik yamacı kurulu büyüleyici antik tiyatrosunun önündeyiz. Burası sadece tiyatro oyunlarının oynandığı sıradan bir yer değildi. Roma döneminde burası adeta şehrin gladyatör arenasıydı. Sahneyle seyirciler arasındaki o yüksek mermer duvarlar neden var biliyor musunuz? Afrika'dan getirilen vahşi aslanlar ve ayılar dövüşürken seyircilerin üzerine atlamasın diye yapılmış birer koruma kalkanıydı. Daha da çılgınca olanı, burası bir termal kent olduğu için zaman zaman tiyatronun alt sahne alanı özel olarak suyla dolduruluyor, içine küçük yapay gemiler salınarak minyatür deniz savaşları ve su gösterileri canlandırılıyordu. Mühendislik gerçekten akıl almaz. Geldik kentin en gizemli, en tüyleri ürpertici noktasına. Plütonyon. Yani antik dünyadaki adıyla cehennem kapısı. Antik dönemde insanlar burayı yeraltı tanrısı Plüton'un kapısı olarak görüyorlardı. Çünkü mağaranın girişine yaklaşan kuşlar, boğalar veya herhangi bir canlı aniden oracıkta can veriyordu. Rahipler ise içeri girip hiçbir şey olmadan geri çıkabiliyor, halk da bunu ilahi bir mucize sanıyordu. İşin aslı yüzyıllar sonra anlaşıldı. Mağaranın altından çıkan termal su içeriye yoğun miktarda karbondioksit gazı salıyor. Ağır olan bu gaz zemine çöktüğü için yere yakın olan hayvanlar anında zehirleniyordu. Rahipler ise boyları uzun olduğu için gaz seviyesinin üstünde kalıyor ve nefes alabiliyorlardı. Yani o dönem din adamlarının mucize diye pazarladığı şey aslında saf bir coğrafya ve kimya hilesiydi. Ve tabii ki Hierapolis'e kadar gelip de bu beyaz cennete basmadan dönmek olmaz. Dünyanın dört bin yanından insanların sadece burayı görmek için geldiği Pamukkale travertenleri. Binlerce yıldır yer altından çıkan termal suların içindeki kalsiyum karbonatın havayla temas edip çökmesiyle oluşan bu görsel şölen antik dönemde de tıpkı bugün olduğu gibi bir şifa merkeziydi. Hierapolis'in o devasa taş yapılarından çıkıp ayağımızı bu şifalı sulara basarak günü noktalamak. Gerçekten Pamukkale hem tarihiyle hem doğasıyla kelimenin tam anlamıyla ölmeden önce görülmesi gereken bir yer. Evet arkadaşlar, gezimizin nihayet sonuna geldik. Gerçekten çok yorucu bir gezi oldu. Yaklaşık olarak 17.000 adım attık. Birazdan artık yola çıkacağız. Buraya gelmeyi düşünenler, özellikle gece gelmek isteyenler için birkaç tüyo vermek istiyorum. Biz kuzey girişinden giriş yaptık. Kuzey girişinden giriş yapmamızın sebebi aslında orada ring araçlarının olması ve mini bir gezi yapmamız idi. Ama sorun şu ki ring araçları maalesef ki saat 9'a kadar çalışıyormuş. 9'dan sonra çalışmıyormuş. Dolayısıyla bizim zaten girdiğimiz saatler 9'a yakındı. Dolayısıyla son turda zaten biz içeri kadar gidebildik. Geri dönüş yolumuzda ise maalesef ki yürüyerek geri dönmek durumunda kaldık. Dolayısıyla da mezarlığın içerisinden yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar bir yol yürümek durumunda kaldık. Mezarlıktan kastım Hierapolis'in kendi mezarlığından bahsediyorum. Dolayısıyla açıkçası gece vakti mezarlığın içerisinden hem de çok fazla bir aydınlatma olmadan gitmek gerçekten zor olabiliyor. Bu noktayı mutlaka aklınızda bulundurun. Haricinde gece gezmek isteyenler için ben aslında daha fazla ışıklandırma yaparlar diye düşünüyordum ama açıkçası ışıklandırmalar bence biraz eksik gibi geldi bana. Çünkü sadece 3 ana bölgeye sadece ışıklandırma yapmışlar. Pamukkale travertenlerinin yani suyun aktığı yere, Apollon Tapınağı'na bir de tabii ki amfiteyatroya yaptırmışlar.
Dolayısıyla gece vakti geldiğiniz zaman gezmek istediğiniz yerler çok kısıtlanıyor. Dolayısıyla saat 7 civarında en geç giriş yaptığınız zaman aslında gece müzeciliği için ekstra bir ücret de vermenize gerek kalmadan sadece müze kartla içeri girip gece de istediğiniz kadar gezi yapıp geri dönüş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha fazla bu tarz videolardan görmek istiyorsanız videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım.